Bu videoda borsa yatırımı ile ilgilenenler için değerleme konusunu ele alacağız. Bu konuda özgün bakış açısına sahip olan New York Üniversitesi Stern School of Business'ta finans profesörü olan Aswalt Damodaran'ın görüşlerine yer vereceğiz. Keyifli seyirler dileriz. Burada yeniyseniz bildirimleri açıp abone olduğunuzdan emin olun. Böylelikle yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Daha önceki borsa yatırımında mali tabloları nasıl okumalıyız ve borsada nasıl başarılı olursunuz? Peter Lynch'ın Başarı Stratejileri ile adlı videolarımızda borsada değer yatırımına ilgi duyanlar için çeşitli bilgiler vermiştik. Bu videoda da değer yatırımı ile ilgilenenler için değerleme konusunda ihtisaslaşmış New York Üniversitesi Stern School of Business'ta kurumsal finans ve değerleme dersleri veren Hint asıllı finans profesörü Aswat Damodaran'a kulak vereceğiz. Değerleme dekanı olarak da bilinen Damodaran, Business Week dergisi tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nin en iyi işletme fakültesi profesörleri arasında gösterilmiştir. Damodaran birçok akademik metnin yazılmasında, kitaplarında, söyleşilerinde ve derslerinde finans ve değerleme üzerine değerli bilgiler paylaşmaktadır. Türkçe'ye çevrilmiş kitapları arasında Anlatılar ve Sayılar, İş Hayatında Hikayelerin Değeri ve Değerleme için Küçük Kitap, Bir Şirket Değerlemesi, Hisse Seçimi Nasıl Yapılır, Nasıl Kâr Edilir de ilgilenenlere kendi görüşlerini ve akademik çalışmalarını anlatmıştır. Sizler de videomuzu izleyerek Damodaran'ın paylaştıkları hakkında bilgi sahibi olacak ve kendi yatırımlarınıza değer katacaksınız. Aslında Peter Lynch, Warren Buffett gibi başarılı yatırımcılar olsun, ekonomistler, profesörler hepsi için borsa yatırımı konusunda ortak bir kanı vardır. Hangi hisselerin ucuz, hangilerinin pahalı olduğunu belirlemek yatırımın temel taşlarından biridir. Damodaran'da işte bu ucuz veya pahalı hisselerin belirlenmesinde kilit noktalardan biri olan değerleme ile şirketlerin borsada gerçekten ucuz mu ya da pahalı mı olduğunu belirlememize yardımcı oluyor. Borsa ile ilgilenen bir sürü yatırımcı çeşitli bilgi kaynaklarından, araştırma raporlarından veya etraftan, güvendiği kişilerden, duyduğu bilgilerle yatırım yapmaya kalkışıp kendisine bir gelir kaynağı yaratmaya çalışıyor. Sizler de bu tarz gelir kaynağı yaratmaya çalışanlardan iseniz, Damodaran'a göre önemli olan bu bilgi kaynaklarından ziyade en önemli konunun değerleme olduğudur. Aslında Warren Buffett gibi çoğu başarılı hisse senedi yatırımcısına baktığımızda buradaki temel unsurun sürdürülebilirlik olduğunu ve bu sürdürülebilirliğin de sağlanmasında neye yatırım yaptığınızı bilmekten geçtiğini unutmamalıyız. Dolayısıyla Damodaran'ın buradaki görüşü başarılı bir yatırımcı olmaya istekli her kişinin analiz ederek ve bilgi toplayarak değerleme yapabileceğidir. Dünyada bir sürü başarılı yatırımcının hocası olarak da kabul edilen Benjamin Graham'ın güvenlik marjı ilkesini kullanmak gibi Damodaran'da bir şirketin değer yaratan özelliklerini anlarsanız yatırım yapmak için ucuz kalmış hisse senetlerini bulur, güvenlik marjı ilkesini uygulayabilir, değer yatırımıyla ilgili diğer oyunları görebilir ve başarılı yatırımlar yapabilirsiniz der. Damodaran'ın belirttiği gibi bir sürü değerleme çeşidi olsa da hepsi temelde iki tane yaklaşıma dayanır. İçsel değer ve göreceli değer. İçsel değer dendiğinde bir varlığın ömrü boyunca üretmesi beklenen nakit akımları belirlenir veya sizin bakış açınıza göre belirlenen nakit akımlarıdır. İçsel değerde belirlediğimiz nakit akımları düzenli ve istikrarlı ise o varlığın değeri yüksek, düzensiz ve istikrarsız ise o varlığın değeri daha düşük olur. Aslında burada varlık derken videomuzun konusu olan halka açık şirketin hisse senedini göz önüne almaktayız. Fakat bu değerleme bütün varlıklar içinde uygulanabilmektedir. Gayrimenkuller,
telif hakkı ile korunan eserler, kiraya verilen ürünler ve bunun gibi yatırım araçlarını sayabiliriz. Bunu şöyle de düşünebiliriz. Diyelim ki gayrimenkule yatırım yapmayı düşünüyorsunuz ve iki tane mülk hakkında karar verme sürecindesiniz. Birinci gayrimenkul genelde uzun dönem kiralanmakta ve yüksek kira getirisi sağlamakta. İkinci gayrimenkul ise dönem dönem boş kalmakla birlikte daha düşük bir kira oranıyla kiralanmaktadır. Burada içsel değer olarak baktığımızda bir numaralı gayrimenkulün değeri 2 numaralı gayrimenkule göre daha yüksektir. Sizler de başarılı yatırım yapma konusunda içsel değer mantığını göz önünde bulundurmanızda fayda var. Damodaran'a göre temelde varlıklar içsel değere göre değerlendirilmesi gerekirken çoğu durumda göreceli değerlendirme yapılmaktadır. Göreceli değerlendirmede ise varlıklar piyasadaki diğer eşdeğer varlıklara bakılarak değerlendirilir. Dolayısıyla göreceli değerlendirmede eğer deminki gayrimenkul örneğimize bir değer biçmek istersek o bölgedeki diğer eşdeğer gayrimenkullerin fiyatlarına bakıp ona göre bir değerleme yapılmaktadır. Göreceli değerlemeyi hisse yatırımlarında düşünürsek çoğu yatırımcı yatırım yapmayı düşündüğü hisse fiyatını aynı sektördeki diğer benzer hisselerin fiyatları ile veya kilit oranları ile karşılaştırmaktadır. Diyelim ki Intel hissesine yatırım yapmak istiyorsunuz ve fiyat kazanç oranı 8. Nvidia gibi benzer rakiplerinin fiyat kazanç oranları ile karşılaştırdığınızda eğer Intel'in 8 olan fiyat kazanç oranı düşükse bu hisseye yatırım yapma olasılığınız da fazladır. Fiyat kazanç oranı ile ilgili daha geniş bilgiye yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz. İçsel değer bir şirketin hissesi hakkında değer yaratan tüm elemanları açıklığıyla yatırımcılara gösterebileceği gibi göreceli değerin de zaman zaman içsel değere göre daha net bir bakış açısı sağlayabileceği anlar da olmaktadır. Damodaran tıpkı Fidelity Magellan Fonu'nun eski yöneticisi Peter Lynch gibi değerlemede daha basit olanın daha net bir görüntü sağlayabileceği inancını taşımakla birlikte yatırımcılıkta başarı haklı olmaktan ziyade daha az yanlış yapmaktan geçer der. Damodora'nın şirketlerin içsel değerini hesaplarken gelecekteki bir nakit akımının bugünkü benzer bir nakit akımından neden daha az değerli olduğu konusunda daha önceki videolarımızda bulunan Paranın Zaman Değeri adlı videomuzu izleyerek de bilgi edinebilirsiniz. Damodaran içsel bir değerleme yaparken eğer bir şirkete 3 yıllık bir öngörü ile değerleme yapıyorsa nakit akımlarını bu 3 yıllık süre zarfına göre hesaplar. Burada 5-10 yıl gibi daha uzun öngörüler değerlemenin yanlış çıkmasına sebep olabilir. Başarılı yatırımlarınız olması dileğiyle artık sizler de değerleme dekanı olarak da bilinen Profesör Asfalt Damodaran'ın borsa yatırımında değerleme konusu hakkında temel bilgiye sahipsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna bastığınızdan ve paylaştığınızdan emin olun. Fininvest, finansal okuryazarlığın kolay ve anlaşılır olmasına yardımcı olur.